Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir ipim var. Bununla güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, şu şekilde ilmeklerimi çıkardım. Bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 olması gerekiyor. Şöyle her model 8 ilmekten oluşuyor. 8, 8, 8 diye devam edecek. En sonuna da 3 ilmek ekleyeceğiz. Benim şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle lastiğimi kurmaya başlıyorum. Modelde pirinç örneği olduğu için lastiği de yine pirinç olarak yapacağım. Bakın nasıl yapıyorum. Yani yeni öğrenenler için daha detaylı anlatıyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra lastiği başlıyorum. Kenar ilmeğimi ben düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi düz. Bakın şöyle. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Pirinç örneğinde bir düz bir ters başlıyoruz ilk sırada. İkinci sıraya geçince düzlerimizi ters, terslerimizi de düz olarak örüyoruz. Her sırada bu böyle devam ediyor. Yani ilmeği gördüğünüz gibi değil, düzse ters örüyoruz, ters ilmek ise düz örüyoruz. Tam tersini yapıyoruz. Pirinç modeli böyle arkadaşlar. Şimdi birinci sıramı bir düz bir ters örerek tamamladım. Şöyle. Lastiğimizin ikinci sırasına geçtik. Onu da göstereceğim. Daha sonrasını siz devam edersiniz. Bakın burada ters ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Bir sonrakini ters, bir sonrakini düz. Yani ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeğimi de ters ördüm. Pirinç modeli bu. Diğer tarafa geçtiğimizde yine aynısını yapacağız. Düzleri ters, tersleri düz öreceğiz. Evet, bu şekilde devam edelim. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Lastiğin yani şöyle boyunu. Ben birkaç sıra yapıp geliyorum. Evet, şöyle bakın 6-7 sıra yaptım ben. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir alarak sola doğru kestim. Düz örerek. Arada 3 düz. 3 düz ilmek ördüm. Daha sonraki iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ben şöyle bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Şu şekilde ikisini bir topladım. Sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Buraya kadar bir model. Bakın şöyle 8 ilmekten bir modeli kurdum. Aynısını devam ediyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir topladım, düz örerek sağa doğru kestim. 3 ilmek düz ördüm arada. Şöyle sıradaki iki ilmeğimizi de sağa doğru keseceğiz. 2 ilmeği topladım, sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğini de düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz.
Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle üçgenlerimiz oluşacak. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Bakın şuraya kadar 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. Sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıra sonunda sıra başında 2 düzümüz oluştu. Ortalarda 3 düz. Bir ilmek artırma, kestiğim ilmeğe gelince ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru çevirdim ve sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma, sırada bakın 3 ilmeğimiz kaldı. Şu şeyin üçgeni kapatmak için. 3 ilmeği bir topladım. Daha sonra üçünü bir düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm burada bakın. Daha sonra bir artırma, sıradaki 3 ilmeği üçünü bir alarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıra sonunda 3 ilmek düz. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Ondan sonra 6 sıra yine pirinç örneğimiz var. Onu yapacağız. 6 sıra şu ajurlu olan kısım, şu üçgenler, 6 sırada pirinç örneğiyle devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar 6 sırayı tamamladık. Pirinç örneğine geçiyorum. 7. sıra diyelim. 7. sıra ön yüzündeyim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. Yine pirinç örneğini kuruyoruz burada. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlemi yine tersi düz,
düzü ters olarak örüyorum. Yani 8, 9, 10, 11, 12. sırayı da aynı şekilde tamamlayacağız. Şimdi 8. sıradayım. Dediğim gibi şöyle burayı beraber yapalım. Diğer 4 sırayı da aynı şekilde yapacaksınız. Düzleri düz, tersleri ters. Düzleri ters, tersleri düz öreceğiz. Evet, 8. sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzünde şöyle birkaç ilmeğini de yine başlıyorum. Bakın ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeğimi ters ördüm. Dokuz, 10, 11, 12. sırayı da tamamlayıp gelelim. Evet, 12 sırayı tamamladım. Bakın şöyle. Yine burada 3 diş, bak terslere sayarsak 1, 2, 3 olması gerekiyor. Yani burada 6 sıra pirinç örneği, 6 sıra ajurlu modelimiz. Birinci sıra isterseniz beraber kuralım. Modeli bir kez kurduk bu şekilde. Şimdi ikinci model kurulumunda şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Düz örerek 3 ilmek düz ördüm arada. Şimdi sağa doğru kesiyorum sıradaki 2 ilmeği ve yerlerini değiştirdim. Şöyle. Sizin ilmek yönünüz nasıl geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Kesme işlemini yani. Sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın aynı yere denk geldi yine. Şöyle göstereyim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 3 ilmek düz. Sola doğru kestikten sonra 3 ilmek düz örelim. Daha sonraki 2 ilmeğimizi de sağa doğru keselim. Kesme işleminden sonra bir artırma, sıra sonunda bir düz. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin birinci sırasını beraber kurduk. Model böyle devam ediyor. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce hazırladım size göstermek için. Burada ince şöyle az bir pirinç lastik hazırladık. Beraber ya başlamıştık zaten. Burada ben biraz daha kalın kullandım. Lastik olacağı için alt kısmı biraz daha fazla pirinç örneği yaptım. Onun üzerine modeli kurmaya başladım. Yani siz de lastiğinizi bu şekilde başlarsanız modelle tam bütünleşiyor. Tabii ki farklı lastik de kullanabilirsiniz ama benim tercihim bu. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafta gayet güzel, zarif bir model. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle ama yetişkin örgülerinde tercih etmenizi isterim. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler, çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Onlara uygun ipler tercih ederseniz çok güzel bir model ortaya çıkar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.